Ameliyat sonrasındaki bakım sürecini çok merak ediyor insanlar. Bu açılanma iki kulakta simetrik olmayabilir, milimetrik farklar olabilir. Çocuklar acımasız oluyorlar. Çok ciddi eleştirilerde bulunabiliyorlar hiç çekinmeden. Hallolabilecek sorunları lokal anesteziyle kolayca, bazen de kesisiz bile hallettiğimiz olabiliyor. Kulak burun boğaz doktoru mu yapar, plastik cerrah mı yapar sorusu bence artık demode bir soru. Herkese merhabalar, Doktor Göksel. Bugün yeni bir videomuz var, yeni bir konu işleyeceğiz. Kepçe kulak ameliyatları. Bu konu merak edilen bir konuydu. Fakat hep burun konuşuyoruz ve benim tanıtım videomu izleyenler biliyorlar. Ben bir kulak burun boğaz uzmanıyım. Dolayısıyla kepçe kulak ameliyatları da oldukça sık yaptığımız ameliyatlar arasında. Özellikle çocuk yaş grubunda daha sık yaptığımız bir ameliyat. Çocuklar acımasız oluyorlar. Çok ciddi eleştirilerde bulunabiliyorlar hiç çekinmeden. İlkokul yaşlarından önce, çocuk okula başlamadan önce, o psikolojik travmaya maruz kalmadan önce daha sık yapmayı tercih ediyoruz. Ancak bir yaşı var mı bu ameliyatın? Yaşı yok. İstediğiniz yaşta bu ameliyatları olabiliyorsunuz. Bazı asimetrik durumlar olabiliyor. Tek taraf kulak kepçe olabiliyor. Diğer taraf normal olabiliyor. Ya da çift tarafta birden aynı deformite ya da farklı deformitelerle karşımıza gelebiliyor kepçe kulak ameliyatları hastaları. Tabii ki kepçe kulak ameliyatı denince tek bir standart ameliyat yok. Deformitenin durumuna göre, kulağın durumuna göre karar verip ona göre bir teknik uyguluyoruz. Bazen sorun çok kolay çözülebilecek bir sorun oluyor. Lokal anesteziyle sadece kulağın uç kısmının kıvrımı gelişmediği durumlarda bir iki dikişle hallolabilecek sorunları lokal anesteziyle kolayca, bazen de kesisiz bile hallettiğimiz olabiliyor sadece dikiş teknikleriyle. Bazı durumlarda ise durum biraz daha büyük bir cerrahi gerektirebiliyor. Kulak arkasından kesilerle, görünmeyen izsiz tekniklerle kulak kepçesini oluşturan ana kıkırdağın kafayla olan açısını değiştirmemiz gerekiyor. Bazen her ikisini birden yapmamız gerekiyor. Tabii ki hastanın yaşı, psikolojik durumu, genel anestezi mi, lokal anestezi mi yapacağımız konusunda bizi yönlendirici bir faktör. Bizim açımızdan teknik aslında değişmiyor. Bence lokal anestezide son derece kolay olabilen ameliyatlar. Tabii ki simetrik organlarda çalışmak zor. Doğaya baktığınızda simetrik organlarda her zaman bir asimetri görürsünüz. Simetrik organ derken tabii simetrik olmak zorunda değiller. İkili organlar diyelim. Kulak gibi, göğüs gibi, İşte burun delikleri gibi. Vücutta böyle iki tane olan organlarda her zaman ufak tefek asimetriler vardır. Çok ufak asimetriler için bir cerrahi yapmaya gerek var mı? Benim şahsi fikrim yok. Çünkü her zaman cerrahi de yapsanız ufak tefek asimetriler olacaktır. Kulak ameliyatlarında da, burun ameliyatlarında da, şu orta hat organlarda hep böyle simetri bekleriz. Hiçbir zaman doğada da simetri yok. Cerrahi sonuç olarak da milimetrik olarak mutlaka asimetrik durumlar ortaya çıkar. Kulak ameliyatlarında da durum böyle olunca çok küçük deformiteler için, milimetrik asimetriler için ameliyat olmanızı önermem. Çünkü ameliyat sonrasında da bir mutsuzluk kaynağına neden olabilir bu. Eğer bunu takıntı haline getirmiş isek. Ancak kepçe kulak ameliyatları iyi sonuç veren ve iyi sonuç alındığında da hastayı çok mutlu eden ameliyatlar. Tabii ki hiçbir ameliyat kolay değil teknik olarak. Ama standardına uygun yapıldığında iyi sonuç elde edilebilen ameliyatları olduğundan dolayı da çok sık yapıyoruz ve çok mutlu hastalarımız var çevremizde. Evet, bu ameliyatlar konusunda sık sorulan sorular arasında ameliyat sonrasında ne zaman kulağımın hissi tekrar yerine gelir? Her kepçe kulak ameliyatında kulak hissi gidecek diye bir şart yok ama tabii bir ödem oluyor, şişlik oluyor o bölgede. 15 gün 3 ay arasında kulak tekrar eski hissini kazanıyor. Ameliyat sonrasındaki bakım sürecini çok merak ediyor insanlar. Aslında kullandığımız tekniklerde hep dikişlerle sabitliyoruz kulak pozisyonunu. Dolayısıyla çok uzun süre bandaj kullanmanıza dikkat etmenize gerek kalmıyor. Ama tabii ameliyattan sonraki ilk dönemde kulağınızın üstüne yatmanızı istemiyoruz. O travmayı tetiklemeyin, işte ödem şişlik artmasın diye. Tabii ameliyat sonrasında bir bandaj uyguluyoruz. Kulaklarınız bayağı bir böyle bir kafatasına yapışık çıkıyor o bandajdan. Hatta bazı hastalarımız o kadar yapışık kulakları görünce eyvah diyorlar, çok mu yapıştı bu defada. Sonrasında ufak bir açılma yaşayacağı için bu bandajın etkisiyle bir hafta ya da işte 3 gün, 5 gün kalan kulak sonrasında açılma yaşayacağı için bu görüntü normal. Panik olmanıza gerek yok. Yavaşça bir açılanma olacak tekrar. Bu açılanma iki kulakta simetrik olmayabilir, milimetrik farklar olabilir ve bunu baştan zaten bilmeniz gerekiyor bu ameliyata girmeden önce.
Bu ameliyatlardan sonra bakım nasıl yapılmalı sorusu vardı. Çok özel bir bakıma ihtiyaç yok. Tabii bir temizlik yapmak gerekiyor. Pansumanlara geliyorsunuz. Şişlik olabilir. Kulak çevresinde morluklar olabilir. Duş almanız için de 48 saat yeterli. 48 saat sonra duş alabilirsiniz. Bir hafta sonra da zaten bu pansumanların hepsi çıkmış olacağından günlük yaşamınıza dönebilir hale geliyorsunuz. Bu ameliyatı kulak burun boğaz doktoru mu yapar, plastik cerrah mı yapar sorusu bence artık demode bir soru. Bu konuyla ilgilenmiş, fokuslanmış, kulak cerrahisinde iyi olan bir plastik cerrah ya da bir kulak burun boğaz uzmanı ikisi de gayet rahatça yapabilir. Tabii ki kulağınızın içinde bir işitmeyle ilgili sorun da varsa, bir ek müdahale gerekecekse kulak burun boğaz uzmanının işi ya da bir plastik cerrahla birlikte yapılabilir bu hallerde. Farklı sorularınız varsa videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi de açarsanız yeni videolardan haberdar olacaksınız. En kısa zamanda yeni videoda görüşmek üzere.